Super I/O çipi dediğimiz kontrolcü yanık. Isınıyor. Bakın bir anda sıcaklık çıktı. Yeniden merhaba arkadaşlar. Elime kutusuyla beraber neredeyse sıfır denilebilecek bir anakart geçti. Hemen baştan belirteyim. Abi bu anakart çok eski. Neden bu eski anakartlarla uğraşıyorsunuz diyenleriniz olacaktır. Buradaki amacım eski anakartlarla uğraşmak değil. Elbette bunları da kurtarmak. Ancak birazdan bu anakart üzerine yapacağım işlemleri aynı şekilde yeni nesil anakartlar üzerinde de yapabilirsiniz. Amacım bu. Sizleri öğretmek, sizleri bilgilendirmek. Kısaca bunda değişim yapılabiliyorsa yeni nesil anakartlarda da aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Bu anakartın ne sorunu var? Gördüğünüz gibi bu Super I/O çipi dediğimiz kontrolcü yanık. Isınıyor. Kısa devrede. Hemen bakalım buna. Bakın bir anda sıcaklık çıktı. Yüksek değerlere ulaştı. Bakın tekrar en üst seviyeye ulaştı. Yani bu çip arızalı, sorunlu. Bunun değişmesi gerekiyor. Bayağı da sıcak. Çipin modeli IT8716F-S. Bunu bulmak çok zor. Ben başka bir anakartta çalışan bu çipi sökeceğim. Buna montajını yapacağım. Çiplerin seri numarası her şey aynı. Başka farklı bir çip denenebilir miydi? Denenebilirdi. Ancak bu sefer fan devir, işlemci ısı ya da diğer anakart üzerindeki sensörler değişiklik gösterebilirdi. Bu çipin yaptığı görevler büyük. Bu sebeple aynı modeli seçtim. Bu anakart çalışıyor. Bunda sorun yok. Ama bana göre bu anakart daha önemli. Bu anakartı daha sonra bu çipi söktükten sonra farklı bir çip monte ederek deneyebiliriz. Önce arızalı bu çipi sökelim. Şimdilik çip değiştirme işlemini tamamladık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Soğumasını bekleyelim. Şimdi bu çalışmayan anakartı test etmeye başlayalım. Biliyorsunuz bu çipi sökmüştük. Isınıyordu bu ve anakart görüntü vermiyordu. Bu sağlam çipi lehimledik. Bakalım anakart çalışacak mı? Güç kaynağını açıyorum. LED ışığımız yandı. Start veriyorum. Evet. Çalışacak büyük bir ihtimalle. Yani bu iş tamam. Allah'ın izniyle. Evet, görüntü gelecek. Geldi.
Evet. Şimdi bir de ısıya bakalım tekrar. Hiç ısınma yok. Bu kadar. Herhangi bir ısınma ya da tehlikeli bir durum yok. Zaten anakart açmıştı. Sorun olsaydı direkt kendini kapatırdı. Şimdi bu anakartı görüyorsunuz. Kirli, tozlu, bakıma ihtiyacı var. Bunu komple temizleyelim, gıcır gıcır yapalım. Anakartın şimdiki haline bakın. Sanki sıfır, yeni satın alınmış anakarta benziyor. Gıcır gıcır. Şimdi işlemci, RAM ve ekran kartını bağlayıp anakartı tekrar test edelim. Start veriyorum. BIOS'a girelim. Bu şekilde kaydedip çıkalım. Masa üstüne gidelim. Masa üstüne geldik. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Ethernet, ses hepsi çalışıyor. Evet arkadaşlar, bu içeriğin de sonuna geldik. Bu içeriği kestim çünkü bu anakarta başka bir işlem daha yapacağız. Bunu bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Ne yapmıştık? Görmüş olduğunuz bu Super I/O kontrolcü çipi kısa devredeydi. Isınıyordu. Bu görmüş olduğunuz çip ısınıyordu. Bunu sağlam olan ile değiştirdik ve anakarttan görüntü aldık. Başardık. Amacım illa da bu anakart olması şart değil. Elinizde yeni nesil pahalı anakartlar olup da arızalı olanlar varsa, yani bu Super I/O kontrolcü çipi ya da buna benzer çiplerden sorunlu olan anakartlarınız varsa, size gösterdiğim gibi elinizdeki elektronik ekipmanlarla çipi değiştirip anakartınızı tekrar kullanabilirsiniz. Yani tamir edebilirsiniz. Amacım bu. Sizlere de bu işi öğretmek. Umarım başarılı oluyorumdur. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, destek vermeyi de unutmayın. Arkadaşlar, bir sonraki videoyu kaçırmayın sakın. Çok enteresan içerik olacak. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.